Hola. Hola. Şu an Barcelona'nın Catalunya meydanındayız değil mi? Evet, Plaza Catalunya'dayız. Evet, şu an Öznur Hanım'la buluştuk. Öznur Hanım bizim Barcelona'da kaldığımız evin ev sahibi oluyor. Kendisine evle alakalı bilgi almak istiyoruz kendisinden. Onun dışında İspanya'da yaşamla alakalı da anlatmak istedikleriniz varsa, insanlar merak ediyor. Türkiye'den tabii yurt dışına çok fazla göç olduğu için hani yaşam şartları vesaire anlatmak istediğiniz neler varsa sizleri dinlemek isteriz. Ama ilk önce bence kendi evinizden ve bulunduğu çevreden vesaire bahsederseniz siz daha iyi biliyorsunuz çünkü buraları. Estağfurullah. Aslında şöyle, bizim daha 3. yılımız burada. Daha önce bir anaokulumuz vardı ve öğretmendim ben aslında. Bazı şeyleri istiyorsanız bazılarından da feragat etmeniz gerektiğini öğrendik bu şeyde. Zaten biliyorduk aslında biz. Çok kolay olmadı anaokulundan vazgeçmek ama 3. senede burada yaşamaya kesin karar verince yaklaşık bir 6 ay önce devrettik. Burası çok güzel bir şehir. İlk etapta aslında o evi ben böyle biraz takipçim olsun çünkü anaokul zamanında pek paylaşım yapamıyordum. Öylesine bir şeye giriştim. Takipçi olsun, işte etkileşim olsun gibi. Sonra baktım çok güzel tepkiler geldi. İnsanlar çok sormaya başladı. Türklerin bu kadar buraya gelip tatil yaptıklarını açıkçası bilmiyordum. İlk senede fazla Türkçe duymuyorduk. Bu senelerde siz de duymuşsunuzdur, çok fazla Türk var. Evet, burada birazcık hatta eşime dedim ki konuşurken dikkatli ol. Biz Madrid ve Valencia'dan geldik buraya. Valencia'da hiç görmedik. Madrid'de yine tek tip insanlar gördük. Burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor yani. Bayağı fazla var. Evet. Burada çok var. Aslında bir yandan iyi. Çünkü insan böyle kendi dilini duyduğu zaman daha güvende hissediyor. Evet. Bunu gelen misafirlerden daha çok böyle hissettim. Beni işte Türkçe konuşup ev kiraladıkları zaman, iletişim kurabildikleri zaman daha güvende olduklarını hissediyorlar. Evet. Çoğu zaten İngilizce bilmiyor İspanya'da. Evet, tam onu diyecektim yani. İngilizceniz çok iyi bile olsa anlaşamayabiliyorsunuz. Aksan farklılığı olabiliyor. Ya anlamıyorlar. Bazı yerlerde de mesela atıyorum tren istasyonlarında güvenlik görevlilerine bir şey soruyorsun. İspanyolca cevap veriyorlar. Evet, biraz Fransızlar gibi milliyetçileri de var. Yani bilseler de konuşmuyorlar. Evet, evet. Onlar da var evet. Ama hani milliyetçi insanlara nazaran biraz daha misafirperverler. Yani gülüyorlar. Evet, insanlar mutlu burada. Değişik bir şekilde bunu çok içtikleri için evet. Bilmiyorum. Bunu biz de fark ettik. Ama işte biz de mutlu olduğumuzu fark ettik. La Rambla Caddesi dediğimiz buranın İstanbul'un Bağdat Caddesi gibi aslında en merkezi caddesinin üzerinde. Tam üzerinde değil, bir sokak mesafede. Please. Gracias. Evet, şu an Amerikanolarımız geldi. Evet. Gracias. Devam edeyim ben. La Rambla'ya bir sokak mesafede evimiz. Gracias. Evet, ev çok merkezi konumda. Orada hatta biz şeyi fark ettik. Yani bu Gaudi'nin bir tane daha evi varmış. Uno más por favor. Bir tane daha söyledim. Evet. Orada bir Gaudi'nin bir tane daha binası vardı. Siz ziyaret ettiniz mi bilmiyorum. Evet, kasap Palau Güell. Palau Güell, evet. Palau Güell. Aslında oraya hiç gitmedim. Korkunç bir bina gibi görünüyor dışarıdan. Siz içine girdiniz mi? Yok, girmedik biz de. Orası çok böyle göz önünde olmadığı için galiba çok bilinmiyor ama aslında bizim tarafımızdan çoğu insan Türk tarafından diyeyim biliniyor. Çünkü şunu fark ettim. Ya yanlışlıkla orayı görüyorlar ya da tabii işte Gaudi'nin eserlerini araştırırken görüyorlar ama Koreliler, çekik gözlüler var ya, çok meraklılar o konuda. Hep sıradalar orada. Evet evet, biz onu fark ettik. Bir mutlaka o Asyalı bir kafile oranın önünde bekliyor, sıraya giriyor. Onu gördük biz 4 gün boyunca. Tam o sokağın üzerinde diyebilirim. Evin merkezi olması, işte denize yakın olması, çarşının içinde olması çok güzel. O yüzden de herkesi bekliyoruz. Evet, biz de memnun kaldık. Bu Catalunya meydanına da çok yakın. Yani buradan, bu meydandan zaten her yere gidilebiliyor anladığım kadarıyla. Evet. Birçok ulaşım var. Otobüs. Ya zaten şey gibi, buluşma noktası gibi bir yandan burası. Hem öyle hem de
buraya çıktığınız zaman sanki şey gibi, hani Muğla'da Ortaca vardır belki bilirsiniz. Tam böyle şehrin ortasında olduğu için Ortaca'da. Burası da onun gibi böyle. Bir yerden gidince mutlaka başka bir yere çıkıyorsunuz burada. Öyle. Erken rezervasyon yaptıkları zaman da indirim yapıyorum. Özellikle de Instagram takipçilerime. Evet, bunu bence dikkate alın. Erken rezervasyondan kastınız peki bir şey var mı? Gün sınırlaması, hani şu kadar zaman kalaya kadar gibi. Onu da bence bilmeleri iyi Şöyle olur. aslında Mayıs ayından Nisan ayından, yani bir ay önceden rezervasyon yaptıkları zaman o zaman indirim yapabiliyorum. Mayıs ayında zaten ayın içerisinde olduğumuz zaman dolu oluyor genelde evet. ay. O zaman daha zor oluyor. Ama yine de elimden geleni yapıyorum. Peki Öznur Hanım, bize biraz da İspanya'daki yaşamdan bahsedebilir misiniz? Yani asgari ücret ne kadardır? Burada geçim kolay mı? Normalde çünkü bizim bildiğimiz İspanya'da birazcık ekonomik sorunları olan bir ülke diye biliyoruz. Evet. Hani sizden daha iyi duyabiliriz bunları. Ya özellikle Barcelona için söyleyebilirim. Burada dışarıda yaşam oranı çok fazla. Asgari ücret 1200-1300 euro civarı diye biliyorum. Çoğu asgari ücrette çalışan var ama işsiz de çok. Ama benim anlamadığım şekilde çalışmak istemeyen de çok. Yani insanlar gerçekten siesta yapıp ya da ne bileyim yaşamayı seviyorlar burada. Evet, çok bir rahatlık var. Biz onu Evet. fark ettik. Kimi gerçekten sokakta yaşıyor, kimisi de bunu tercih ediyor. Yaşam felsefesi gibi. Yani şunu gördüğümüz çok oldu. Mesela bir yeri var adamın, dışarıda yatak koymuş. İşte gidiyor mesela evine, bir gün yok, bir gün var. Hani evine gidip gitmediğini tam bilmiyorum ama birkaç gün gelmiyor. Sonra geri geliyor. Ellerinde görüntülü telefonla görüşüyorlar dışarıda yatar. Hani gerçekten diyorsun ki hani bu adam burayı, yani dışarıda yaşamayı kendisi tercih etmiş. Ama onun dışında gerçekten özellikle de Barcelona'da çok fazla evsiz, dışarıda yaşayan insan var. İşsiz de çok var. Ben belediyenin, yani başkanlık mı, bakanlığın çok fazla bu konuda bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ya da ya aslında bu konuda tam net bir bilgim yok. Ama şöyle, ya insanlar gerçekten ne yapılırsa yapsın bunu seviyorlar ya da yapılmıyor yani. Bu konuda çok bilgim yok ama burada yaşamak çok güzel. Kendi adıma söyleyebilirim. Buranın 2 tane kötü özelliği var. En kötüsü bir, hırsızlık çok fazla. O da ya çok sarhoş olup geceleri, yani gece geç bir saatte böyle sallana sallana gidiyorsanız siz onunla biraz tehlikeli. Sizi takip ediyorlar falan. Çünkü sarhoşluğunuzdan faydalanıp işte ya çantayı ya telefon ne varsa çalmaya çalışıyorlar. Ya onu yapmayacaksınız ya da çok kalabalık ortamlarda çanta, işte genelde böyle çantaları önde tutabildiğimiz çantaları tercih ediyoruz. Çantamızı, telefonumuzu böyle bizim yaptığımız gibi bir şeye mutlaka bağlayacaksınız. Önlem aldıktan sonra o konuda da bir sıkıntı çok şükür yaşamıyoruz. İkincisi de sokaklara çiş yapılması. Onu biz bayağı fark ettik yani. Kokudan bazı yerlerden geçemediğimiz oldu. Ya aslında şöyle su oranı, burada kuraklık oranı çok fazla. O yüzden de biraz azaldı yıkamaları. Normalde geçen yaz mesela bir sabah bir akşam sokaklar yıkanıyordu. Suyu denizden mi nereden alıyorlar bilmiyorum ama bu sene biraz daha azaldı. Yine de çalışıyor. Sokaklar yine de temiz. Ama bunu sadece yapan hayvanlar değil, insanlar da yapıyor burada maalesef. Burada 10 kişiden 9'unun köpeği var. Teste geliyor. O köpekler tabii ki de her yer toprak olmadığı için, doğru. beton olduğu için hayvanlar bir şekilde ihtiyacını görüyor. Yani bu iki bu iki kötü şeyin dışında burası çok güzel bir ülke. Çünkü onun dışında herkes sadece mutluluğa odaklı. Biz de öyleyiz. Evet. Yani kim nerede ne yapıyor, ne giymiş, işte hangi arabaya biniyor, hiç kimsenin burada umurunda değil. Bu çok güzel bir şey. Burada ortalama bir hayat gözlemledik biz de. Yani şimdi Türkiye nezdinde bir eleştiri getireceğim. Biz biraz daha şatafata ve gösterişe meraklı bir ülkeyiz. Burada insanlar daha sade, hani her şeyimiz olsun diye bakmıyorlar. En ufak şeylerle de mutlu olabiliyorlar. Yani biz onu gözlemledik. Ya ben bunu biraz özendirildiğimizi düşünüyorum ülke olarak. Ve hani biz de ona biraz eğilimliyiz maalesef. İşte marka yani ben bir öğretmen olarak çocuklardan da çok duyduğum oldu. İşte benim şu marka ayakkabım var vesaire. Hani bu Doğru. küçüklükten başlıyor yetişme tarzına ve
Avrupa'daki insanlardan gördüğüm şu. Yani bu ayakkabı benim işimi görsün. Sadece ayağıma giyeyim, yere basmayayım ya da araba A noktasından B noktasına götürsün yeter yani. Daha önce Hollanda'da yaşadığımız dönemlerde inanılmaz derecede böyle eski model araba çok gördüm. Enteresan geldi bana çünkü İstanbul'da yaşadığım dönemlerde işte hep böyle lüks arabalar vesaire. Eşime sordum, dedi ki hani sadece şuradan şuraya gidecek araba, teker dönsün, işte çalışsın, çok fazla şey çıkarmasın, Doğru. yeter. Ya biz İtalya'daki bulunduğumuz dönemde de mesela İtalya'da arabalarda şöyle bir şey varmış mesela, atıyorum kaza yaptın diyelim, oraya gidiyorlar işte tampon mesela yapıştırıyorlar, öyle devam ediyorlar hayatlarına. Ve küçük küçük arabalar. Şimdi İtalya'nın lüks arabalarını biliyoruz biz, ünlü. İtalya'da çok nadirdir görmüşlüğümüz, değil mi hayat? Çok fazla görmedik. Türkiye'de daha fazla görmüşüzdür, öyle söyleyeyim. Şimdi burada yaşayan Türk arkadaşlarla şu kafadayız. Yani Avrupa kafasına insan yavaş yavaş giriyor burada ne kadar uzun yaşarsanız. Bir de genelde bunu düşünen insanlar maalesef göç ediyor. Biz ülkemizde çok yaşam mücadelesi verdik ama bir süre sonra pes ettik. O insanlar da öyle. Hani herkes yadırgıyor, işte Avrupa aşısınız falan. Hayır, biz Avrupa'da doğduk ama Türkiye'de yaşamaya çalıştık. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum. Çünkü benim bazen yorumlarıma çok yazıyor. İşte sen niye o zaman Avrupa'da yaşıyorsun? Ben de bunu söylüyordum orada yaşarken. Biz burada yaşamaya son anda karar vermek zorunda kaldık. Çünkü Türkiye'de olmadı yani. Çok uğraştık. O insanlar da buraya bu kafayla geliyor ve muhabbetimiz şuna dönüyor. İşte bugün nereye gezsek, nereye eğlensek, hani şu hangi mağazaya gitsek, işte ne alsak ya da ne bileyim işte lüks bir yere gidip otursak falan değil amacımız. Hep böyle o gün hani nerede güzel bir şey yiyebiliriz, nereyi keşfedebiliriz, akşam nerede eğlenebiliriz, biz de bu kafadayız. Zamanla bu gerçekten arkasından mutluluk getiriyor. Yani baktık ki biz burada mutluyuz. Hani hiç stresimiz yok. Gerçekten yok. Hayatın verdiği stresler tabii ki de var. Hani para kazanmak olsun, işte çalışmak olsun vesaire, bunlar var ama o kadar minimalist yaşamaya başladık ki burada biz. Başlıyorsunuz zaten ister istemez. Gerçekten bu mutluluk getiriyor. Arkadaşlar, biz şu an masamızı değiştirdik. Etrafımıza insanlar geldiği için sesleri alsın istemedik. Şu an arkamızda böyle bir manzara eşliğinde, Plaza Catalunya manzarası. evet, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi en önemli sorulardan birisini sorayım. Buradaki yaşam maliyeti, giderleri aylık nedir? Ne kadar kazanmak gerekir ki kendimizi geçindirebilelim? Burada ortalama 2000-3000 euro civarı kazanmak gerekiyor minimum ki rahatlıkla geçinebilmek için. Kiralar biraz yüksek çünkü. Eğer kirada oturuyorsanız tabii 2000-3000. Kirada oturmuyorsanız yine yani Türkiye'ye göre çok basit bir örnek vermem gerekirse bir market alışverişi, bir sepet doldurup çıkabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz ve ortalama 100 euro civarı ödüyorsunuz. Evet. Peki kiralar nasıldır ve ev satın almak istesek hani ne kadara ev bulabiliriz? Kiralar ortalama 1500 Euro'dan başlıyor güzel evler. 1500 Euro ve üzeri. Daha böyle tabii 1200-1300 Euro'ya da evler var. Hem o yerine göre değişiyor, hem işte büyüklüğüne, küçüklüğüne ve eski yeni olmasına göre değişiyor. Yani satın almak istesek ne kadar alabiliriz ortalama bir evi? O yani 200.000 Euro'dan başlıyor. Ben emlakçı değilim aslında ama çok araştırdım. Yani ev almak için. Böyle stüdyo daireler, küçük daireler 200.000 Euro ama iyi bir şey almak istiyorsanız 300-400 bin Euro'dan başlıyor diye. Anladım. Ev almaktan bahsedince şunu da sorayım ben. Burada ev alarak oturum izni alabiliyor muyuz? Ya bildiğim kadarıyla 500.000 Euro civarında bir ev aldığınızda sınırsız oturum veriyorlar ama bunu hani net bir şey söyleyemeyeceğim. Biraz araştırmak lazım tabii. Hani İnternette görmüştüm ben ama. Evet arkadaşlar, ayaküstü de hemen bir abone olduk kanalımıza, çalışıyoruz. Ya, Siz devam edin. ya demin bizim arka masamızdalardı, sürekli geçip duruyorlar falan. Biraz aslında yani şey yaptılar, rahatsız olduk. Ama Masa değiştirdiğimizi de gördüler. Sonra geçerken yine arkamıza geçtiler.
ama. Evet. Abone kazandık. Evet, Siz devam edin. abone aldık. Oturum izniyle alakalı. Yani ev alarak oluyor ama o biraz hani 500 bin euro TL'ye çevirirseniz çok büyük bir para gibi görüyor. Ama yani insanlar bana sürekli şey soruyor, işte nasıl gelebiliriz, işte oturum izni nasıl alabiliriz? Ben onlar için biraz araştırdım açıkçası. Öğrenci olarak gelebiliyorsunuz. Okulun size, yani paralı bir okul size şey gönderiyor, bir yazı gönderiyor. Onunla sadece buraya geldikten sonra minimum 3 aylık vize almış olmanız gerekiyor. O ilk 30 gün içerisinde de konsolosluğa başvurmanız gerekiyor. İşte ben bu okulda işte 1 yıl atıyorum ya da 2 yılı okuyacağım ama 3 aylık vizem var. Bana oturum izni verir misiniz gibi işte bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Anladım. Bir de iş bularak sanırım gelinebiliyor. Evet, aynı şekilde iş yerine size bir davetiye göndermesi gerekiyor. Aldığınız vize kaç ay olursa olsun yine de 30 gün içerisinde geldikten sonra başvurmanız gerekiyor. Evet. Peki bilginiz var mı? İş konusunda mesela hangi sektörler burada daha rahat iş bulabilir? Ya açıkçası etrafımdaki insanlardan yola çıkarak burada yazılımcılar çok fazla rahat iş buluyor. Özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlarımdan yola çıkarak yazılımcı. Onun dışında aklıma pek Yazılımcılar her yerde iş bulabiliyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Çok global bir meslek. ve rahat geliyorlar. Aşçılar, mesela buranın yemek kültürü çok ön planda. İnsanlar hep yemek yemeye geliyor ve bizim Türk aşçılarımız çok iyi olduğu için de aşçılarımız çok iyi olduğu için burada rahatlıkla umarım diyeyim iş bulabilirler. Bu arada aşçılar demişken sizin misafirlerinizden ismini hatırlayamadığım bir hanımefendi bizi takip almış. Hatta benim bir paella hikayem vardı. Hani biz bir yerde denedik, La Boqueria'da denedik, sevmedik. Kendisi de bir yer önermişti, Gaudim Restoran diye. Oranın dolu bir tapası varmış meşhur ve Serkan Şef yapıyor dedi. Öyle bir yer önerdi. Onu ben de Paella bilmiyordum, için de denerim. bilginiz olsun. Tamam. Ki size en çok sorulan sorular Instagram'dan geliyordur mutlaka. Geliyor. Onlarla alakalı ne söylemek istersiniz? Ya etkileşim çok güzel oluyor soru cevap yaptığımızda. Bazen zorlayan sorular da oluyor. Mesela benim işte başvurum yaptım, vizem ne zaman çıkar diyenler de oluyor. Yani vizeyle alakalı ben pek ne zaman çıkacağıyla ilgili pek bir bilgim yok ama yani bildiğim şeyleri elimden geldiğince cevaplıyorum. Mesela en çok işte havalar soruluyor. Ne giyelim? Ya gerçekten çok değişken bir havası var. Ben gelmeden önce sordum bu arada. Yazın ortasında bile yani mutlaka bir yağmurluk getirin derim ben yazın da olsa. Çünkü yazın ortasında bile çok böyle yağmur yağdığı da oldu. Ufak bir şemsiye de olabilir. Ben ufak şemsiye koydum. Hatta Madrid'e indiğimiz ilk gün yağmur karşıladı bizi yani. Yani evet ama yazın çok sıcak oluyor, kışın çok soğuk olmuyor Allah'tan. En sevdiğim havalar diyebilirim. Onun dışında da işte geldiğimizde nerede tapas yiyebiliriz ya da ulaşım mesela çok soruluyor. Ulaşımda da biz işte metroları kullanıyoruz. Metro kartları var. Onlu ya da tekli alabiliyorsunuz. Zaten her metro istasyonunda indiğinizde makinelerden kartla da alabiliyorsunuz. Ama ben genelde yürümeyi tercih ediyorum ve tavsiye ediyorum gelen arkadaşlara. Çünkü burası böyle inişli çıkışlı olmadığı için her yer yani ben yürümeyi sevdiğim için de her yer yürüme mesafesine geliyor bana ve sık sık böyle yürüyerek, bir de ara sokaklar o kadar güzel ki keyifli burada yürümek o kadar keyifli ki ara sokaklara vesaire girin, çok güzel tarihi eser gibi binalarla da karşılaşacaksınız. O yüzden yürümeyi tavsiye ediyorum genelde. Evet. Bazı noktalarda kullanmak gerekiyor ama atıyorum Park Güell'e giderken vesaire. Evet, Park Güell biraz uzak ve geniş bir yerde olduğu için zaten içinde de çok yürüyorsunuz. Onu soranlara özellikle söylüyorum. En yakın yere gidin, oradan sonrasında da içinde yürüyün diye. Evet, metrolar bu konuda çok işe yarıyor. Neredeyse her yere metro hattı var. Evet. Bir de buraya geldikleri zaman hangi hattı kullanacaklarını soruyorlar. O da e-simler var. Ben Airala'yı kullandım. Hani başka bir ülkeye gittiğim zaman. Şu anda Anladım. Ben geldiğimizde çok araştırdım onu. Ben kendi deneyimlerimi aktarayım burada.
Aslında biz buraya geldiğimizde buranın yerel hatlarından almayı düşündüm ben yine. Sonra baktığımızda fiyatlar olarak bize çok mantıklı gelmedi. Şöyle bir şey, internetten biraz daha araştırdım. Daha önce Airalo kullandım. Onun dışında daha uygun bir uygulama Mobimeter diye. Ben şu an 30 günlük bir paket aldım. 30 günü 3 GB. 5 dolara aldım bunu. Evet. Ama 3 GB tabii bana tam böyle ucu ucuna yetti gibi, sürekli haritaları falan kullandık. Daha yüksek paketleri almanızı tavsiye ederim ben. Hani yurt dışında internet daha yavaş gidiyor diyorlar ama harita kullanacaksanız gidiyor yani. Son olarak da şeyden bahsedeyim. Havaalanından buraya gelmeyi çok soruyorlar. Evet. Havaalanından buraya gelme birkaç seçeneği var. Yani taksi tabii ki de en basit seçenek ama 30-40 euro civarı tutuyor. Avrupa'da taksi kullanmak bana çok mantıklı gelmiyor yani. Zaten gelme süreleri aynı. Yani taksi daha hızlı değil. Sadece eğer ara sokaklarda bir yerde, uzak bir yere gidecekseniz hani belki merkezi bir yere kadar otobüsle gelip taksiye sonra binmek daha mantıklı gelir maddi açıdan. Evet. Burada aerobüsler var. Ben onları çok tavsiye ediyorum genelde. Hem girerken bilet alıp girebiliyorsunuz. Bu arada geldiklerinde gidiş dönüş almalarını tavsiye ederim biletleri. Çünkü 1-2 euro daha uyguna veriyorlar. Onun dışında da Orada aerobüsler de şu an şu arkadan kalkıyor herhalde değil mi? Evet. Durağa. Hemen Plaza Catalunya'da. Evet, tam şu tarafta arkadaşlar. Hatta Aerobüs 2'yi görüyorum ama Evet. uzakta, oraya zoomlayamıyoruz. Evet. Tam şu. Bizim Merkezi bir yaptığımız konumda da. A1, A2 istasyon var. 2 tane uçak havaalanı var aslında, 2 tane burada. A1 genelde Avrupa ülkelerinden gidip gelenler. A2 de özellikle Türkiye'den gelenler A2'ye iniyor. Şu ince bir şeyi de söylemek istiyorum. A2, yanlışlıkla A1'e gittiniz mesela. Çok basit, orada bedava ve 5 dakikada otobüsler var. Bu genelde oluyor herhalde. Birine sorarsanız hemen yönlendiriyor zaten. Ben A2'ye gitmek istiyorum dediğinizde A1'den alt kata iniyorsunuz ve otobüse binip direkt A2'ye geçebiliyorsunuz. Yani yanlışlıkla gitseniz de sıkıntı yok. Bu Ama önemli bir bilgi eğer gerçekten. A2'ye binerseniz A2'ye gidiyorsunuz, Terminal 2'ye gidiyorsunuz. A1'e binerseniz de Terminal 1'e gidiyorsunuz. Öznur Hanım'a bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Gerekli ederim. açıklamaları aşağıya bırakacağız biz. Öznur Hanım'ın Instagram hesabını da bırakacağız. Kendisine dilediğiniz soruları da sorabilirsiniz tekrardan. Öznur Hanım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Videolarınızda bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek. Barcelona güzel bir memleket. Bekleriz sizi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.